Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tadı damağınızda kalacak yoğurt pastası tarifi vereceğim. Ayrıca çok ekonomik, çok az malzemeli ve çok kolay bir yapımı var. Tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak 4 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. 100 gram toz şeker kullanacağım. Toz şekerin yarısını yumurtanın beyazına iki parça halinde ekleyeceğim. Biraz daha ekliyorum ve kalan bu kadarını da yumurtanın sarılarında kullanacağım. Yumurtanın beyazı iyice köpük köpük krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu kadar yeterli. Yumurta beyazları hazır. Şimdi sarısını hazırlayacağım. Kalan toz şekeri yumurtanın sarısının üzerine döküyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve yine çırpıcıyla çırpmaya başlıyorum. Yumurtanın sarısı da tam bu kıvama gelecek. Üzerine 325 gram süzme yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurdu da yine blenderımla güzelce çırpıyorum. Süzme yoğurdu da iyice çırptım. Üzerine 50 gram nişasta, buğday veya mısır nişastası fark etmez. Bir adet de limon kabuğu rendesi ekliyorum. Limon tadının yoğun olmasını istemeyenler yarım limon kabuğu da ekleyebilirler. Tekrar blenderımla çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemi bitti. Çırpıcımı bir kenara alıp spatulamla karıştıracağım. Yumurta beyazını 3-4 parça halinde bu şekilde koyup yavaş yavaş karıştırıyorum. O kadar lezzetli bir yaz pastası ki ve ayrıca lezzetli olmasının yanında çok basit yapılışı var. Yazın bu sıcak günlerinde sizi hiç yormayacak ve ayrıca serince tüketebileceksiniz. Yumurta beyazını yavaşça söndürmeden homojen hale getirdim. Ve bu şekilde olduktan sonra hamurunuz hazır demektir. Pastamı kalıba dökeceğim. 18 santim çapında kelepçe kullandım fakat ben bu kelepçeyi kullandığıma biraz pişman oldum. Yağlı kağıdı elimde bu şekilde buruşturup kelepçemin içerisine koyacağım. Alt kısmına keşke böyle 4-5 katlı alüminyum folyo koysaydım. Çünkü pastamın altında biraz yanma oldu. Benim size tavsiyem bu kalıbı kullanırsanız lütfen altına alüminyum folyo koyun. Ya da normal kelepçeli kalıp kullanırsanız alüminyum folyo koymanıza gerek yok. 160 derece önceden ısıttığım fırında 35-40 dakika pişirdim. Pastamı soğumaya bırakıyorum. Ve pasta soğuduktan sonra kelepçeli kalıptan ve yağlı kağıttan çıkarıyorum. Özellikle buzdolabında bir gün beklettikten sonra pastanın tam olarak lezzeti yerine geliyor. Ama yine de aynı gün içerisinde soğuyan pastanızı tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli. Servis tabağına aldım. Servis tabağına aldığım pastamın üzerini pudra şekeriyle süslüyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden ufak da olsa bir yorum bekliyorum. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoları sonuna kadar izlerseniz yine bana artı bir destek katmış olursunuz.
Ve servis aşamasına geçiyorum. En sevdiğim bölüm. Şu görüntü zaten inanın benim konuşmama gerek bırakmıyor. Pastanın ne kadar kıvamında ve lezzetinde olduğunun göstergesi. Servis tabağına aldım. Sizler için lezzetine de bakacağım. Dediğim gibi benimkinin altı hafif yanmış. Biraz San Sebastian cheesecake tadını da verdi bu aşamada. Altının yanmaması için size söylediğim talimatlara uyun lütfen. Çok lezzetli. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.